Herkese merhabalar. Bugün sizlere Kudüs sorunu yani İsrail-Filistin'in sorununun kökenini anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Kudüs sorunu. İsrail-Filistin savaşının tarihi. Kudüs sorunu nedir? Kudüs sorununu bilmek için olayın tarihini bilmeliyiz. Yahudilerin ve Filistinli Müslümanların tarihine yani. Hadi inelim. Kudüs nerededir? Kudüs'ün bulunduğu Filistin, Mısır ve Babil'deki kadim medeniyet merkezleri, Arabistan çölleri ve Anadolu'nun dağları ile çevrili olan Kenan ülkesi medeniyetlerinin buluşma noktasıydı. O bölge zamanında İsrail, Yehuda, Yahudiye eyaleti, Filistin, Levant gibi adlar almıştır. Eski zamanlarda kurulmuş ticaret yollarının kesiştiği bölge, Akabe Körfezi ile Akdeniz kıyılarında önemli limanlara sahipti. Burada Selahattin Eyyubi'nin sözünü atlatmak istiyorum. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki demiş Selahattin Eyyubi. Neyse devam edelim. Şimdi sırada Yahudilerin tarihi var. Yahudi tarihi büyük ölçüde bereketli iler olarak adlandırılan bölgeninki ile aynıdır. Geleneksel rivayetlere göre dünyanın her yerindeki Yahudiler büyük ölçüde İsrail diyarına yerleşmiş olan kadim İsrail oğullarının soyundan geldiklerine inanır. İsrailoğulları ise ortak soylarını hepsi de Hud'un kanından olan İbraniler, İshak ve Yakup üzerinden biblik ataları İbrahim'e kadar izlerlerdi. Yahudi geleneklerinde İsrailoğullarının Yakup'un Mısır'a yerleşen 12 oğlunun torunları olduğuna inanılır. Mısır'da soyları genellikle 2. Ramses olduğuna inanılan Mısır Firavunu tarafından köle edinilir. Daha sonra da Musa peygamberin önderliğinde Mısır'dan Kenan'a göç ederler. Bu olay İsrailoğullarına anır. Oğulların her biri Yakup'un oğullarından birinin ismini alan 12 kabileye bölünmüş bir halk haline gelişinin başlangıcına da işaret eder. Bu dönemde ülkedeki büyük inşaat faaliyetlerinin harcamalarını karşılamak için halkın vergilerinin arttırılması, özellikle kuzeydeki Efraim kabilesi başta olmak üzere merkezden uzak kabileler arasında ciddi sıkıntılar yol açtı. Bu süreçte Efraim kabilesinden Yeroboam Süleyman'a karşı isyan etti. Fakat isyan bastırıldı ve Yeroboam Mısır'a kaçtı. Süleyman'ın ölümü sonrasında tahta geçen oğlu Rehoboam sadece kendi kabilesi Yehuda tarafından kabul edildi. Kuzeydeki kabileler ise daha önce Süleyman'a isyan eden Mısır'a kaçan Yeroboam'ı kral ilan ettiler. Böylece İsrailoğulları bölündü. Kuzeyde başkenti Şekem olan İsrail Krallığı'yla güneyde başkenti Kudüs olan Yehuda Krallığı ortaya çıktı. Güneydeki krallıkta Yahudi ve Benjamin kabileleri, kuzeydeki krallıkta ise diğer 10 kabile yaşamaktaydı. Milattan önce 722 yılında kuzeydeki İsrail Krallığı Asurlular tarafından yıkıldı. Buradaki Yahudilerin bir kısmı Mezopotamya topraklarına sürüldüler. Gerek Mezopotamya'ya sürülenler, gerekse topraklarında kalan İsrailoğulları başka milletlerle karışmaların neticesinde tarih sahnesinden silindiler. Bu durumda Yahudi tarihinde kayıp 10 kabile efsanesinin doğulmasına sebebiyet verdi. Filistinli Müslümanların tarihi. Kudüs 637 yılının sonlarında 4 halifeden 2. Hazreti Ömer tarafından fethedilince Kudüs uzun yıllar Müslüman hakimiyetinde kaldı. 1099 yılında Şii Fatimi halifesi Hristiyan nüfusu Kudüs'ten kovunca Haçlılar Kudüs'ü kuşatıp ele geçirdi. Haçlılar Müslümanların ve Yahudilerin birçoğunu katletti. Daha sonra Haçlılar Kudüs krallığını kurdu. 1187 yılında Selahattin Eyyubi Kudüs'ü Haçlıların elinden aldı ve Yahudiler de Müslümanları Şer'e kadar dönmelerine izin verdi. Ayrıca Hristiyan nüfusuna kalmalar için izin verildi. Kudüs 1250-1517 tarihler arasında Memlükler tarafından yönetildi. 1117 yılında Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim şehri fethetti. Kısa süre sonra ise Memlükleri yıktı. Şehir 1917 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Tabii ki arada Napolyon işgaline uğradı ama daha sonra Cezar Ahmet Paşa ve İngilizlerin yardımıyla orası da yeni Osmanlı hakimiyetine girdi. Neyse. 1917 yılında Kudüs İngilizlerce işgal edildi ve şehre Yahudiler getirilerek işgale zemin hazırlandı. 1947 yılında Birleşmiş Milletler Filistin'in Yahudi ve Müslüman arasında bölünmesini kabul etti. Ama çoğunluk olan Araplara bölgenin %45'i, azınlık olan Yahudilere ise %55'inin verilmesi Araplar tarafından kabul edilmedi. Yahudi hakimiyetinde Kudüs. 1948 yılında
İsrail'in kuruluşu resmen ilan edildi. Ardından 5 Arap ülkesinden yeni kurulan İsrail savaş ilan etmesiyle 1. Arap-İsrail Savaşı başladı. Ancak 5 ülke 3 İsrail'i yenemedi ve İsrail Savaşı kazandı. Ardından 6 gün savaşı ile Batı Şeria, Gazze ve Sina Yarımadası İsrail tarafından işgal edildi. 1973 Yom Kippur Savaşı'nda ise Mısır ve Suriye İsrail'i askeri olarak yenemese de Mısır Sina Yarımadası'nı geri aldı. İlk intifada, ikinci intifada ardından Hamas'ın kurulmasıyla bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Son olarak 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırıları İsrail'e savaş için bahane olarak eline kol geçirmiş oldu. Hamas İsrail topraklarından atılmış ve İsrail ordusu Gazze'ye girmeye başlamıştı. Şu an ben bunu hazırlarken Gazze'de ve Kudüs'te binlerce çoluk çocuk, yaşlı genç Müslüman ölmekte. Bırak Müslüman ülkeleri, ırktaşlar olan Arap ülkeleri bile buna ses çıkarmıyor. Ne demiş Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç? Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Saygılarla dinlediğiniz için teşekkürler.